Gerçeklik dediğimiz şey tam olarak ne? Varlığın en temelinde ne yatıyor? Biliyor musunuz? Bu sorular binlerce yıldır aklımızı kurcalıyor. Gelin bu büyük macerada bize yol göstermesi için tarihin en parlak zihinlerinden birine, Aristoteles'e kulak verelim. Aristoteles, devasa felsefesini o kadar basit ama bir o kadar da derin bir gözlemle başlatıyor ki, bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler. Bu öyle sıradan bir cümle değil. Bu Batı düşünce tarihini başlatan o ilk kıvılcım aslında. Yani Aristoteles burada sadece bir gerçeği söyleyip geçmiyor. Adeta varoluşun en büyük sırrını çözmek için müthiş bir dedektiflik hikayesi başlatıyor. Her şeyin ama her şeyin ardındaki o nihai nedeni bulma arayışı. Peki, içimizde böyle bir arzu olduğunun kanıtı ne? Aristoteles'e göre cevap aslında apaçık ortada, gözümüzün önünde duruyor. Mesela hiçbir pratik faydası olmasa bile sırf güzel bir manzaraya bakmaktan ya da yeni bir şey görmekten aldığımız o saf keyfi bir düşünün. İşte bu arzu, felsefenin ta kendisinin başlangıç noktasıdır. Peki, güzel. Etrafımızdaki dünyayı duyularımızla algılıyoruz. Ama onu gerçekten anlamak ne anlama geliyor? İşte Aristoteles'e göre bu süreç basamaklarını birer birer tırmandığımız bir merdiven gibi. En altta basit duyular var, en tepede ise o aradığımız bilgelik. Bakın bu merdiven ne kadar mantıklı. Her basamak bir öncekinin üzerine inşa ediliyor. Önce hayvanlarla bile paylaştığımız temel duyularla başlıyoruz. Sonra bu duyuları hafızamızda biriktirip anılar oluşturuyoruz. Bu anılar tekrarlandıkça deneyim kazanıyoruz. Deneyim bize bir şeyin olduğunu söyler ama bilim ve sanat işin içine girdiğinde neden olduğunu anlıyoruz. Ve en tepede, yani bilgelik basamağında artık her şeyin temelindeki o ilkeleri kavruyoruz. Şöyle bir örnek vereyim daha net olsun. Deneyim size belli bir bitkinin Sokrates'in ateşini düşürdüğünü söyleyebilir. Bu ne oldu sorusunun cevabı. Ama bilim o bitkinin içindeki etken maddenin o hastalığa sahip herkese neden iyi geldiğini açıklar. İşte bu neden sorusunun inanılmaz gücü. İşte bu can alıcı neden sorusunun peşine daha derinlemesine düştüğümüzde Aristoteles bize adeta bir dedektifin alet çantası gibi bir şey sunuyor. Bir şeyi tam anlamıyla eksiksiz bir şekilde anlamak için sormamız gereken 4 temel soru var. Yani 4 neden. Bir saniye durup düşünelim. Bir şeyi gerçekten bilmek ne demek? Sadece adını sanını bilmek mi? Tabii ki hayır. Aristoteles'e göre bu, o şeyin varoluşunun tüm katmanlarını bir soğan gibi soymaya benziyor. Yani neden yapıldığını, ona neyin şekil verdiğini, kimin veya neyin yaptığını ve belki de en önemlisi varoluş amacının ne olduğunu bilmektir. Hadi bunu çok basit bir örnekle, bir bronz heykelle somutlaştıralım. Heykelin maddi nedeni nedir? Bronzun kendisi. Peki formel nedeni, heykeltıraşın zihnindeki o tasarım, o plan. Fail nedeni, yani onu harekete geçiren, yapan kim? Heykeltıraş. Ve son olarak ereksel nedeni, yani varoluş amacı ne bu heykelin? Bir sanat eseri olarak sergilenmek. İşte bu 4 neden bir araya gelmeden o heykeli tam olarak anlamış sayılmayız. Elbette Aristoteles bu dahiyane fikirlere bir gecede tek başına ulaşmadı. Kendisinden önceki düşünürlerin eksik bıraktığı dev bir felsefi bulmacanın son parçalarını birleştiren kişi olarak görüyordu. Gelin şimdi o bulmacanın daha önceki parçalarına bir göz atalım. Mesela Thales gibi ilk filozoflar her şeyin temelinde suyun olduğunu söyledi. Anaximenes, hayır havadır dedi, Herakleitos ise ateştir dedi. Farkındaysanız hepsi maddi nedene, yani her şeyin neden yapıldığına odaklanmıştı. Ama çok önemli bir soruyu atlıyorlardı. Peki bu maddeler nasıl oluyor da sürekli değişiyor, hareket ediyor? Yani anlayacağınız her biri bulmacanın önemli bir parçasını bulmuştu, biri maddeyi keşfetti, bir diğeri değişimi başlatan bir güce işaret etti ama kimse bu parçaların hepsinin bir araya gelerek nasıl tam bir resim oluşturduğunu henüz görememişti. İşte tam bu noktada sahneye Aristoteles'in hocası çıkıyor. Ve sonra Platon geldi. Aristoteles'in hocası, felsefenin devlerinden biri. O güne kadar ortaya atılmış en sofistike, en büyüleyici teoriyi geliştirdi. İdealar dünyası. İşte felsefe tarihinin en büyük fikir ayrılıklarından biri tam burada başlıyor. Platon'a göre şu an gördüğümüz bu ağaç, gerçek ağaçlık ideasının sadece kusurlu bir gölgesidir. Asıl gerçek ağaç bizim duyularımızın ötesinde bir idealar dünyasındadır. Aristoteles ise öğrencisi olmasına rağmen buna şiddetle karşı çıktı ve o meşhur soruyu sordu. İyi de bir şeyin özü kendisinden ayrı bir yerde nasıl var olabilir ki?
Aristoteles için Platon'un bu idealar teorisi boş sözler ve şiirsel benzetmelerden başka bir şey değildi. Ona göre cevap başka bir hayali alemde falan değil, tam burada, dokunabildiğimiz, görebildiğimiz ve deneyimlediğimiz bu dünyanın tam içindeydi. Ve böylece kendinden önceki filozofların teorilerini bir bir inceleyip hocası Platon'un o zarif ama ona göre kusurlu olan çözümünü de açtıktan sonra Aristoteles bizi bu uzun yolculuğun son durağına, yani nihai hedefe getiriyor. Bilgeliğin kendisine. Peki, nedir bu en yüksek bilgi olan bilgelik? Yani Yunanca adıyla Sofia. Bu artık tek tek şeylerin nedenlerini bilmek değil, bütün bir gerçekliği ayakta tutan o en temel ilkeleri ve nihai nedenleri kavramaktır. Yani evrenin adeta işletim sistemini anlamak gibi bir şey. İşte tam da bu yüzden Aristoteles bilgeliği tek özgür bilim olarak görür. Neden mi? Çünkü bir köprü inşa etmek gibi ya da bir hastayı iyileştirmek gibi pratik bir amaca hizmet etmez. Onun tek bir amacı vardır. En başta konuştuğumuz o doğal bilme arzusunu tatmin etmek. Yani sırf anlamış olmak için anlamak. Aristoteles'in 2000 yıldan uzun bir süre önce başlattığı bu yolculuk bugün bile bizim için geçerli. Ve bizi en başa o temel insani arzuya geri getirerek hepimize şu basit ama derin soruyu yöneltiyor. Peki sizin hiçbir pratik faydası olmasa bile sırf bilmek uğruna sonuna kadar anlamak istediğiniz o tek şey nedir?